Sadece nükleer tesisleri vurmuyor. Genelkurmay Başkanı'nı da vuruyor, devrim komutanlarını da vuruyor. Dolayısıyla kapsamı çok genişletmiş durumda İsrail. Yani büyük bir saldırı düzenleyerek. Evet. Bir de İsraillilerin bakış açısıyla şöyle bir durum var. Aslında neredeyse İsrail'de bir konsensüs var diyebiliriz. Vardı zaten bu saldırılardan önce. İran'a saldırı düzenlemek zorundayız şeklinde. Muhalefetiyle, kamuoyuyla büyük oranda bir ittifak vardı. Sadece Netanyahu istemiyordu bunu. Evet. Genel bir şey vardı ve İsraillilerin bakış açısıyla İran tarihinin en zayıf anlarından birini yaşıyor. Bu 79 devriminden bu yana, İsrail'le geriliminden bu yana. Şöyle düşünüyor İsrailliler. Diyorlar ki işte ABD'nin uluslararası toplumun yaptırımlarıyla ekonomisinin beli büyük oranda kırılmış, son derece zor durumda içeride. Aynı zamanda bölgedeki müttefikler olan en başta da en önemli müttefiki Lübnan'daki Hizbullah hareketi örgütü İsrail tarafından büyük oranda zayıflatıldı, geriletildi, resmen dışına itildi. Bütün bunları alt alta koyduklarında İsrailler şu sonuca varıyorlardı. Şu an İran'a saldırmak için tam zamanı, çünkü en zayıf noktadalar diye. Burada şu ana kadar fren yapan ABD Başkanı Donald Trump gibi gözüküyordu. Evet. Geçtiğimiz haftalarda sürekli basına söyledi, işte sizler de verdiniz, hepimiz takip ettik. İşte Netanyahu'ya söyledim, biz diplomasi istiyoruz, iyi gidiyor, anlaşmaya yakınız vesaire vesaire ve dur saldırma dedim demişti. Ancak dün hepimizi şaşırtan açıklama geldi. ABD bölgedeki işte diplomatik misyonlarındaki sivillerin önemli bir kısmını çekiyor diye. Ne oluyor? İran ve Amerika bir savaşa mı hazırlanıyor? Yoksa İran'ı masada tavize zorlamak için bir blöf mü yapıyorlar? Yani şu mesajı mı veriyorlar diye sormuştuk. İşte bak, anlaşmazsan nükleer anlaşma masasında, Umman'da devam eden müzakerelerde İran'ı, İsrail'i yedekte tutuyorum. Zaten saldırmak istiyor. Yeşil ışığı yakarım, saldırırım şeklinde olabileceğini düşünmüştü birçok yorumcu. Ben de açıkçası böyle düşünmüştüm. Hani müzakerelerde baskı yapmak şeklinde diye. Ama gerçekleşti saldırı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump diyor ki biz yapmadık, İsrail yaptı, haberimiz vardı ama biz müzakerelere devam etmek istiyoruz diyor. Bu sefer İran'a ne sunacaksın? Nükleer tesisleri saldırı altında. Genelkurmay Başkanı, devrim komutanları öldürülmüş. Evet. Savaşın, saldırıların daha ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Dolayısıyla Trump'ın çağrısı da açıkçası çok gerçekçi değil. Şimdi İran nasıl karşılık verecek? Bölgedeki ABD hedeflerini varlığını hedef alacak mı, bunu göreceğiz. Şunu da hatırlatalım istersen, 2 gün önce bu gerilim gündeme gelince İran Savunma Bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki bölgedeki on binlerce ABD askeri var Orta Doğu'da. ABD'nin üsleri hepsi ulaşabileceğimiz noktalarda. Bize saldırı olursa İsrail tarafından ABD desteğiyle bunların hepsini hedef alırız. ABD bizden daha çok zarar görür ve bölgeden çekilmek zorunda kalır demişti. Bütün bu, aslında bu da caydırıcılık yönünde bir açıklama gibi algılanmıştı ama caydırıcı olmamış. Evet. İsrail bu saldırıyı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri de destek vermedim diyor ama yeşil ışık yaktığı kesin. Yani bilgimiz vardı diyor. İsrail'i durdurmamış ya da durduramamış. Hal böyleyken artık nükleer müzakereleri konuşmak son derece anlamsız. Evet. Şu an bir savaşın içerisindeyiz. Herkesin gözü kulağı İsrail'in saldırılarının daha ne kadar devam edeceği yönünde. Bütün bölgeyi etkileyecek işte ülkelerden açıklamalar geliyor. Irak hava sahasını kapattı vesaire. Ürdün'de. Böyle Ürdün'den de benzer bir açıklama geldi ve petrol fiyatları da zaten dün önce 7 oranında yükselmişti. Sonra %4 oranına kadar düştü bu yükseliş. Bugün, şimdi az önce baktım, %10 kadar ilk tepki, %10 kadar yükselmiş durumda. Hem enerji piyasasını hem bölgedeki bütün denklemi temelden sarsıcı, alt üst oldu. Şunu da hatırlatalım, Suudi Arabistan, Körfez bloğu da aslında bu saldırıyı hiç istemiyordu farklı sebeplerle. 2018'de aslında İran'a saldırı yanlısıydılar İsrail'le birlikte ve anlaşma istemiyorlardı, nükleer anlaşma ABD ile İran arasında. Ama şu anki pozisyonları tamamen buna karşı durumdaydı. Hatta ABD nezdinde lobi bile yapmışlardı. İsrail'in dediğine uyma, İran'a saldırı olmasın, anlaşma olsun diye, ama bunların hiçbirisi etkili olmamış anlaşılan ve İsrail bir şekilde Amerika'yı ikna etmiş ve İran'a saldırı düzenlemiş gözüküyor. Kendi açıklamalarıyla söyleyecek olursak bu açıklamalarda devam edecek. Netanyahu'nun bir açıklaması var. Yani ilk yaptığı açıklamanın ardından, istersen onu okuyup sözü sana bırakayım. Tabii. İç kamuoyuna yönelik, yani İsrail iç kamuoyuna yönelik bir açıklama. Uzun süreli bir savaşa hazır olun diyor aslında. Aynen Netanyahu'nun kullandığı ifadeler şu: siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur. Bu nedenle sizden bir kez daha iç cephe komutanlığının talimatlarına sıkı sıkıya uymanızı rica ediyorum. Ve koruma bölgelerinde şimdiye kadar alıştığımızdan çok daha uzun süre hizmet etmeniz gerekebilir.
sığınaklara atıf yapıyor. İç cephe komutanlığı dediği de İsrail içerisinde bu savaş durumlarda talimatları veren sivillere komutanlık. Onlar öncesinde bir açıklama yapmıştı. Demiştik işte evlerden zararlı olmadıkça çıkmayın, toplu alanlara gitmeyin, sığınaklara yakın olun vesaire diye. Netanyahu devamlı diyor ki elbette ki stok yapacaksınız. Ürünler, gıda maddeleri, giysiler vesaire ile bunu yaptığınız eminim. Ancak en büyük şey sabırla yolumuzun başarısına olan inancımızla teminatla stok yapmaktadır. Özetle diyor ki İsrail halkına uzun soluklu bir savaşa hazır olun diyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, zaten tehlike ortadan kalkana kadar saldırılar sürecek açıklaması var. Bu tehlike ortadan kalkana kadar meselesi de zaten İsrail'in kendinin belirleyeceği bir husus olacaktır. Ve bir yandan da nükleer tehdit kalmayacak operasyon sonunda açıklaması da vardı İsrail tarafında. Haliyle belirttiğin gibi uzun soluklu bir dönem olacak galiba. İran ordu sözcüsünden de bir açıklama var. İsrail'e düzenlenen saldırılarda 200 savaş uçağı kullanıldı diyor ve 100'ün üzerinde de hedef vuruldu ifadesi var.